Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü keşfimiz, birçok filme konu olan, üzerine binlerce kitap yazılan Yunan mitolojisine doğru olacak. Bu keşfe başlamadan önce kanala abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. İyi seyirler. Mitoloji sözcüğü etimolojik olarak, Grekçe mythos, mitos ve logos kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Mitos, söylenen ya da duyulan söz, yani bir nevi öykü ya da hikaye anlamına gelmektedir. Logos ise, konuşma ve düşünce demektir. Mitos ve logos sözcüklerinin birleşiminden türetilen mitoloji en genel ifadeyle, mitosların yani öykülerin konu edildiği anlatılardır. Mitoslar, kozmosun yani evrenin ortaya çıkışı, Tanrı'ya ilk karşı geliş, ölüm, tufan, ilahların insanları cezalandırması, ilk ailenin, geleneklerin ve toplumsal kurumların ortaya çıkışı ve konuları içermektedir. Mitoloji, kozmik bilgilerin sembolleşmiş kaynağıdır. Mitoloji, kozmosun ve yeryüzünün ortaya çıkmasıyla başlayan süreçlerin imgesel olarak, sanki tiyatro oyunu gibi anlatımıdır. Kozmik süreçler halinde sürüp giden bu anlatılarda, tanrıların doğuşu, doğumlar ve birbirleri aralarında yaptıkları, egemenlik ve iktidar mücadeleleri betimlenmektedir. Bu betimlemelerden doğan mitoslar, ilkel insan gruplarının kozmosu ve tabiat olaylarını kişiselleştirerek yorumlamak, henüz gizemini kavrayamadıkları yaşamın ve evrenin farklı görüntülerini bir anlam kolaylığına bağlamak ihtiyacından doğmuş anlatılardır. Bu anlatılar çoğunlukla tanrıları, tanrıçaları, kahramanları ve doğaüstü varlıkları hayal gücü düzeyinde, şiirsel bir form içerisinde ele alırlar ve kültürün çeşitli olgulara ilişkin arketiplerini ortaya koyarlar. Yukarıda da ifade edildiği gibi mitos ya da mitler kutsal bir hikayeyi konu alırlar. Bu hikaye başlangıçtaki masallara özgü zamanda olup bitmiş bir olaydır. Diğer bir ifadeyle mitler, doğaüstü varlıkların başarıları sayesinde, ister eksiksiz olarak bütün gerçeklik yani kozmos olsun, isterse onun yalnızca bir parçası, söz gelimi bir ada, bir bitki türü, bir insan davranışı, bir kurum olsun, bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini dile getirir. Dolayısıyla MIT, her daim bir ortaya çıkışın öyküsüdür, bir şeyin nasıl yaratıldığını, nasıl var olmaya başladığını anlatır. MIT ancak gerçekten olup bitmiş, tam anlamıyla ortaya çıkmış olan şeyden söz eder. Mitlerdeki kişiler doğaüstü varlıklardır. Özellikle, başlangıçtaki o eşsiz zamanda yaptıkları şeylerle tanınırlar. Nitekim mitler, onların yaratıcı etkinliğini ortaya koyar ve yaptıklarının kutsallığını, ya da yalnızca, doğaüstü olma özelliğini, gözler önüne serer. Sonuç olarak, mitler, kutsal olan şeyin, dünyaya çeşitli, kimi zaman da heyecan verici akınlarını betimlerler, işte evreni gerçek anlamda kuran ve onu bugün içinde bulunduğu duruma getiren de kutsalın bu akımıdır. Mitos, insanların dünyanın kendi içsel düzlemlerinde nasıl yansıdığının doğa ve kültür ilişkisiyle birlikte değerlendirilip evrene farklı bir anlam kazandırma çabasıdır. Grek mitolojisi ile ilgili, en erken bilgiler Homeros ve Hesiodos'tan gelmektedir. Sözlü bir geleneğin ürünü olan Grek mitlerinin, ilkin sözlü bir kültürün parçası iken M.Ö. 8. yüzyılda Hesiodos tarafından yazıya geçirildiği bilinmektedir. Grek kültürünün temelini mitler oluşturmaktadır. Grek mitolojisinde var olan bütün şeylerin kişisel ve tanrısal bir izah bulunmaktadır, yalnızca yağmur ve fırtına, gök gürültüsü ve gün ışığı, hastalık ve ölüm gibi dışsal ve fiziksel olayların değil, insanın kendi denetiminin ötesinde bir gücün altında olduğunu hissettiren baskın psikolojik dürtülerinde şahsi ve tanrısal bir izah bulunmaktadır. Grek düşüncesinde mitik evrenin betimi. Grekler kozmosu, fiziksel evren modeli şeklinde adlandırılabilecek tanıma göre, birbirinin üzerinde bir binanın katları gibi yükselen 3 ya da 4 fiziksel ülkeden oluştuğu şeklinde betimlemekteydiler. Grek düşüncesinde evren kimi zaman 3, kimi zaman 4 katlı bir yapı olarak tasavvur edilmekteydi. En üst katta bulunan gökyüzü, kozmosun çatısı ve aynı zamanda tanrıların evidir. Gökyüzünün altındaki toprak, yeryüzü, ise tanrıların ve her yere yayılmış mitolojik yaratıkların ve insanların evidir. 4 katlı evrende, en altta, toprağın altında, ölüler diyarı ve mağlup tanrılar ile çeşitli yaratıkların bir araya geldikleri engin bir dünya olan Tartaros bulunmaktadır. 3 katlı evrende, ölülerin mekanı kendine ait bir kat işgal etmek yerine Tartaros'a yerleştirilmiştir.
Şekil 1, 4 ve 3 katlı kozmosu gösteren şema. Toprak gökyüzü Ölüler Diyarı Tartaros Toprak A gökyüzü Tartaros, Ölüler Diyarı dahil, 3 katlı kozmosu betimleyen Hesiodos'un anlattığına göre, gökyüzünden tunçtan bir örs düşse 9 gün 9 gece seyahat edip 10. gün yeryüzüne iner, eğer yeryüzünden düşerse 9 gün 9 gece benzer bir seyahat yapıp 10. gün Tartaros'a ulaşırmış. 3 bölümden oluşan kozmosta bu diyarların birbirlerinden iyice ayrılarak düzgün bir biçimde yerleştirilmeleri gerekmektedir. 4 katlı evreni tasvir eden Homeros'a göre ise, Tartaros ile Hades'in diyarı arasındaki mesafe, gökyüzü ve yeryüzü arasındaki uzaklığa denktir. Bu bağlamda Homeros'un 4 katmanlı kozmosu birbirlerinden eşit uzaklıklara yerleştirilmiş gibi gözüken gökyüzünden, topraktan, Ölüler Diyarı'ndan ve Tartaros'tan oluşmaktadır. Mitolojik evrendeki toprak yani yeryüzü, düz ve dairesel olup, onun etrafında başı ile sonu birleşen bir nehir akmaktadır. Bu nehrin adı Okyanos'tur. Okyanos, ilk Girekler için tuzlu su değil, tatlı su akıntısı ve aynı zamanda yaşayan bir tanrıdır. Bütün suların kaynağı olarak kabul edilen Okyanos, yeryüzü akarsuları ile pınarlarının biyolojik bakımdan babası, fiziksel bakımdan da kaynağıdır. Yeryüzünün merkezi, Tanrı Apollo'nun Delfoi'deki kutsal tapınağında ve göbek, Ompalos şeklinde adlandırılan konik bir taş ile işaretlenmiş olan noktadır. Bu merkezin yerini Tanrı Zeus belirlemiştir. Mitolojiye göre, yeryüzünün tam merkezinin neresi olduğunu merak eden Zeus ilkin, biri yeryüzünün doğu ucundan, diğeri batı ucundan kara boyunca uçmaları için 2 kuş göndermiştir. Bu 2 kuş Delphoi üzerinde buluşmuş ve buluşmanın anısına hem söz konusu göbek taşı hem de 2 kuşun heykelleri dikilmiştir. İlk Girekler mitolojik evrenin gökyüzü katmanını, görünen dünyayı daha çok toprağın zemin ve gökyüzünün tavan ya da çatı işlevi gören, büyük bir eve benzeyen, tunç ve demirden oluşmuş bir varlık olarak betimlemekteydi. Onlara göre gökyüzü biçim olarak kemerli bir kubbeye benzemekteydi. Bu kozmik ev temelde Gireklerin Tolos olarak adlandırdıkları bir yapı, yani konik çatılı yuvarlak bir binadır. Herhangi bir çatı gibi, gökyüzünün de desteğe ihtiyacı vardır. Girek kozmolojisinde gökyüzünü ya Tanrı Atlas, yani taşıyıcı, başının omzunun ve yorulmak bilmeyen ellerinin üstünde tutmaktadır ya da gökyüzünü onu yeryüzünden ayıran sütunlar tutmaktadır. Dolayısıyla Gireklerin kozmik Tolosa tarzı evinin çatısını ya bir tanrı ya sütunlar ya bir dağ ya da bunların birleşimi desteklemektedir. Bu destek, her kim ya da ne olursa olsun, yalnızca bir noktadan desteklenen bir çatının desteğinin bulunmasının bekleneceği gibi yeryüzünün merkezinde değil, kenarında durmaktadır. Mitik evren için önemli bir yere sahip olan gökyüzü, aralarında Olimpos tanrılarının, ışık saçan gök cisimlerinin, güneş, ay, gezegenler ve yıldızlar, bulunduğu çok sayıda varlığın evidir. Mitolojik evrenin Ölüler Diyarı katmanı, uzak batıdaki Okyanos Nehri'nin uzak yakasında bulunmaktadır. İnsanların öldükten sonra gittikleri yer olan bu katman, sıklıkla toprağın altında bir yerdedir. Ölüler Diyarı kimi zaman aşağıda, kimi zaman ufkun ötesinde konumlandırıldığı için türsel olarak, yeraltı dünyası şeklinde adlandırılmaktadır. Ölüler Diyarı oldukça uzak bir yere konumlandırılmıştır. Erebos ya da karanlık olarak adlandırılan ve yaşayan birinin ulaşmasının mümkün olmadığı bu uzak diyar, ışıktan yoksun sisli bir yerdir. Ölülerin yeri aynı zamanda bir ev, Hades evidir. Bu imge, ölülerin bir yapıda, ölülerin efendisinin yönettiği bir tür son durak hanında ikamet ettiklerini ifade etmektedir. Mitolojik evrenin son katmanı olan Tartaros ise, Girek mitsel kozmolojisini oluşturan dünyaların en altında yer almaktadır. Burası öncelikle ölüme tabi olmayan ve dolayısıyla öldürülemeyip yalnızca muhafaza edilen doğaüstü varlıklar için bir hapishanedir. Tanrılar devasa oldukları için Tartaros da devasa olmalıdır ve güçlü oldukları için onları hapsedecekse onun da güçlü olması gerekmektedir. Tartaros, büyük bir kavanoz şeklinde ve bronz bir duvarla çevrili olarak betimlenmektedir, yukarısı bir boyun gibidir ve boynun yukarısında yeryüzünün kökleri, yani dibi ve denizin kaynakları vardır. Boyun 3 gece katmanıyla çevrilidir. Bu Tartaros'un 3 kere görünmez olduğunu ve kasvetli, normal karanlıktan 3 kere daha karanlık olduğunu söylemenin bir şeklidir.
Çığ öyle geniştir ki kapısından içeri girdikten sonra zemine varmak 1 yıldan uzun sürer ve içeri girmeye çalışan varlık bu süre boyunca çok şiddetli rüzgarlar tarafından örselenir. Kaosun kozmosa dönüşümü kozmos yani evrenin yaratılmasını ile ilgili kurgunun en erken örneği Hesiodos'un Theogonia yani Tanrıların Doğuşu adlı şiiridir. Hesiyodos, Tanrıların Doğuşu şiirinde, mitolojik inanışları tek bir biçim bir dize haline getirmiştir. Genel olarak evrenin, dünyanın, tanrıların kökeni ve varoluşlarını konu alan bu eser, dönemin düşünce ve inançları hakkında geniş kapsamlı bilgi veren en önemli kaynaktır. Girek mitolojisinde mitsel evrenin parçaları canlıdır. Bu bağlamda mitik evrene bakıldığında karşımıza biyolojik bir model çıkmaktadır. Biyolojik modelde kozmosun yeryüzü ve gökyüzü gibi başlıca ögeleri, her şeyden önce kavrayabilen, etkileyebilen ve üreyebilen canlı yaratıklardır. Hesiodos'un verdiği bilgiye göre Girek mitolojisinde evrenin yaratılmasından çok önce kaos vardı. Dünya, denizler ya da gökyüzü yaratılmadan önce, evreni oluşturan tüm unsurlar tekti ve bu tekliğe de kaos denmekteydi. Kaos her şeyin karmakarışık ve birbirinin içinde olduğu bir düzensizlik ortamıdır. Nitekim Türkçe'de de karmaşa anlamına gelmektedir. Kaos, uzayıp giden bir boşluk, uçsuz bucaksız sonsuz bir yoğunluktur. Kavranılamaz olan ve bir çeşit ilksel tanrısal varlık ya da hiçlik olarak gösterilen kaos, düzenden yani evrenin yaratılmasından önce gelmektedir. Her şeyden önce var olan kaosun en yüksek noktası ya da bir zemini yoktur. Hareketsizlikten, biçimden, mahrumdur, derin bir uçurumdan çok, soyut bir yer, boşluk, yön durumu tayin etmeden, sürekli olarak dönen sarhoşluk veren bir kasırgadır. Kendisine bağlı olanı çözen ve aynı zamanda kendisine yeniden de bağlayandır. Kaos şekilsiz bir kargaşaydı ama organize olmuş bir evrenin tohumlarını da taşıyordu. Kaosun içinde unsurlar dünya, gökyüzü, deniz, birbirine karışmış durumdaydı ve hiçbir unsurun kimliği yoktu. Dünyanın bir şekli yoktu ve ne gökyüzünde ne de denizlerde su vardı. Şekil 2, kaosun kozmosa dönüşümü. Hesiodos'un anlattığına göre evrenin yaratılmasında kaostan sonra, Gaia ve Eros sayılmaktadır. Yeri yani toprağı simgeleyen Gaia, toprak ana, sağlam tabanlı, geniş göğüslü ve engin kucaklı şeklinde betimlenmektedir. Evrenin temel elementi olan ve kozmik bir unsur olarak toprağı simgeleyen Gaia, basmak için sağlam bir yer ve yaslanmak için güvenilir bir temeldir. Evrenle ilgili bir varlık olan Gaia, bütün öğelerin kaynağında bulunan temel ilkedir ve yaratım sürecini başlatandır. Cinsel aşk olarak nitelendirilebilen Eros ise canlıların ellerini ve ayaklarını çözendir ve ölümsüz tanrıların en güzelidir. Evrenin ilk 3 ögesi olan Kaos, Gaia ve Eros'un nasıl oluştuğu bilinmemektedir. Fakat Eros ilkesinin varlığı, sonraki bütün üreme edimlerinin ön koşuludur. Var olan her şey bu üçünden meydana gelmiştir. Bu üç ilkeden sonra evrenin oluşumu kaostan meydana gelen karanlık ile devam eder ve kaostan NYKS ve Erebos adlı iki karanlık ilkesi ortaya çıkar. NYKS, kaosun kızı, Erebos da oğludur. NYKS ve Erebos, sevgi ile doğunca düzen ve güzellik, karmaşanın yerini almıştır. NYKS'in zamanla kendi içinde daha karanlık varlıklar doğurmasıyla birlikte, Erebos yer altındaki karanlığı, NYKS ise yeryüzündeki karanlığı yani geceyi simgelemeye başlamıştır. NYKS ile Erebos'un birleşmesinden Aiter, ışık ile hava arası bir şey ile Hemera, gündüz olmak üzere iki ışık ilkesi ortaya çıkar. Evrenin yaratılmasının ardından silsile şeklinde gökyüzü, yeryüzü, dağlar, ormanlar, bitki, hayvan ve nihayetinde de insan yaratılmıştır. Mitik evrenin oluşum sürecinde doğurma süreci Gaia ile başlar ve bu süreç partenogenesis yani kendi kendine üretme şeklinde meydana gelir. Partenogenesis ilkesine göre Gaia ilkin, kendine eşit bir varlık olan ve dört bir yanını saran yıldızlı gökü yani Uranos'u yaratmıştır. Uranos yıldızlıdır, Gaia'yı büsbütün örter ve burası tanrıların sürekli ikamet ettiği yurtlarıdır. Gaia, Uranos'tan sonra konaklarında tanrıçaların ikamet ettiği yüksek dağları yaratmış ve ardından da azgın dalgalarıyla ekin vermez denizi yani Pontos'u doğurmuştur. Uranos ve Pontos ilk tanrılar olmamakla birlikte, soy mitinin olay örgüsüne göre tanrıların ilk kuşağını oluştururlar.
Ancak ilk kozmik öğeler yani Kaos, Gaia, Tartaros ve Eros da birer tanrı olduğundan, doğal ve evrensel öğelerle tanrılar arasında katı bir ayrıma gitmek güçtür. Yaratılışın birinci faslı olan bu süreçte, yeryüzü, gökyüzü, zaman, denizler ve dağlar gibi evrenin temel unsurlarının oluşumu tamamlanmıştır. Evrenin oluşumunun tamamlanmasından sonraki süreçte ise, tanrılar ve kutsal varlıklar yaratılmaya başlamıştır. Evrenin kutsal varlıklarla doldurulduğu bu süreçte üretme biçimi değişmiş ve Gaia tanrıları ve diğer kutsal varlıkları artık seri yoluyla doğmuştur. Kozmosun kutsal olanı yaratma süreci Grekler, evreni tanrıların yarattığına değil de, evrenin tanrıları yarattığına inanmaktaydılar. Evrenin tanrıları ya da kutsal varlıkları yarattığı düşüncesi Hesiodos'un aktardığı, "Selam size, Zeus'un kızları, verin bana o büyülü sesinizi, kutlayın benim dilimden ölümsüzler soyunu, onlar ki doğdular toprak ana ve yıldızlı gökten, karanlık geceden suları acı denizden", bu dizelerde açıkça görülmektedir. Grek mitolojisinde evrenin oluşum süreci tamamlandıktan sonra ilk kuşak tanrılar ve ardından mitik varlıklar yaratılmıştır. Bu bağlamda Toprak Ana'nın gökyüzü ile birlikteliğinden, toplam 12 titan dünyaya gelmiştir. Bu titanların 6'sı erkek 6'sı dişidir. Titanlarla birlikte 3 Kayklop, 3 tane de Hekatonkeir, 100 kollu doğmuştur. Dev anlamına gelen titanlar, düşünme yeteneğine sahip ilk varlıklardır. Bu varlıkların her birinin görevi ve unvanı ise şöyledir: Okeanos, Okyanus, Koios, akıl, Hyperion, gözlem, Tetis, deniz, Phobe, parıltı, Kyrios, kural, Kronos, bereket, Iapetos, dikkat, Theria, görüntü, Rhea, doğurganlık, temiz, adalet, Mnemosine, hafıza. Bu titanlardan Okeanos, Koios, Kyrios, Hyperion, Iapetos ve Kronos erkek titanlardır. Titanides denilen dişi titanlar ise Theia, Rhea, Temiz, Phobe, Mnemosine ve Tetis'tir. Titanlardan sonra Toprak, adı tek gözlü olmalarından gelmiş olan Kayopları doğurmuştur. Gaia ve Uranos'un, fırtına tanrıları olduğu kabul edilen Brontes, gök gürültüsü, Steropes, şimşek ve Arges, yıldırım adlı 3 oğlu olmuştur. Bu 3 KYK'tan sonra ise 3 oğlu daha olmuştur. Bunlara ise Hekatonkeir yani 100 kollular adı verilmektedir. Hoktos, Briareos ve Giges adı verilen bu 3 çocuğun, her birinin 100 kolu ve 50 başı vardır. İşte toprakla gökün çocukları böylesine korkunçtu. Söylene göre, göğün ürkütücü çocuklarından tiksinen ve aynı zamanda şüphelenen Uranos, onları doğar doğmaz gün ışığına çıkarmak yerine, toprağın derinliklerine kapatır. Bunun üzerine şiştikçe şişen ve patlayacak duruma gelen Gaia, kocasına karşı kurnazca bir plan kurmuş, akçelikten koca bir tırpan yapmış ve oğullarını babalarını cezalandırmaları için kışkırtmıştır. Fakat Gaia'nın kocasını cezalandırma isteğine çocuklarından yalnızca Kronos olumlu bakmıştır. Bunun üzerine hemen harekete geçen Gaia, Uranus'un kendisiyle sevişmek istediği bir gece, oğlu Kronos'un eline akçelikten yaptırdığı keskin dişli tırpanı vererek babasının hayalarını kesmesini istedi. Bunun üzerine, Uranus'un Gaia'yı sarıp sarmaladığı bir gece saklandığı yerden çıkan Kronos babasının hayalarını kesti ve fırlatıp attı. Ama kanlar akmaktaydı, kesilen hayadan ve fışkıran kanlar toprağın bağrında gömülü kaldı. Hayadan akan kanlardan hamile kalan yeryüzü, bir süre sonra intikam tanrıçaları olan Erinistleri ve peri kızların nimpeleri doğurdu. Erinistler, evrenin düzeninden sorumlu olan ve bu düzeni bozanı acımasızca cezalandıran ilahilerdir. Peri kızları denilen nimpeler ise, yeryüzünü ve suları dolduran çok sayıdaki kutsal dişi varlıklardır. Nimpeler tanrılar gibi sonsuz bir yaşama sahip değillerdir, ölümlüdürler fakat onlar gibi beslendiklerinden uzun bir yaşam sürerler ve yaşadıkları sürece güzel ve genç kalırlar. İdiş edilmiş Uranos'un kesilmiş erkeklik organından akan diğer kan damlalarından, insana benzeyen fakat bedenlerinin alt tarafında yılanı andıran uzun bir kuyruk bulunan garip yaratıklar olan gigantlar, denize düşen hayalarından ise güzellik ve aşk tanrıçası olan Afrodite doğmuştur. Böylece evrenin kutsal olanı yaratması sürecinin ilk aşaması tamamlanmış olur ve daha sonra diğer tanrısal varlıklar yaratılır. Evrenin kutsal olanı yaratması sürecinin ikinci aşamasında, toprak ve gökyüzünden sonra, NKS yani gece, Partenogenesis ilkesine göre kutsal varlıklar üretmeye başlar.
Neyi eksilten doğan varlıklar ölümü, kötülüğü, açlığı ve yıkımı sembolize eden karanlık güçlerdir. Üç ölüm tanrısı Moros, Ker, Thanatos, Hypnos'u, uyku ve Oneiros, düş, Hesperides, yani batı kızları, kader tanrıçaları Kloto, Lachesis, Atropos, öç tanrıçası Nemesis ve kavga tanrıçası Eris, ayrıca her türlü kötülük, kavga ve çekişmeyi simgeleyen tanrılar. Gaflet tanrıçası Ate, hafızayı uyuşturan Nete ırmağı ve nihayetinde musibetlerin en kötüsü olan yemin tanrısı Horkos yaratılmıştır. Tanrısal olanın evren tarafından yaratım sürecinde Neyexet'ten sonra Pontos'un yani denizin yarattığı kutsal varlıklar gelmektedir. Bu yaratım sürecinde Pontos ilkin kimseyle birleşmeden doğruluk tanrısı Nereus'u doğurur. Daha sonra Pontos'un toprakla yani Gaia ile birleşmesinden deniz tanrıları ve tanrıçaları, Thaumas, Şorkis, Keto ve Eurybi dünyaya gelir. Nereus ile Okyanos'un kızı Doris'in birleşmesinden 50 kızları olmuş ve bu kızlara ise Nereus kızları adı verilmiştir. Okyanos ile Tetis'in kızı Elektra, Pontos'ta Gaia'nın oğlu olan Thaumas ile birlikte olur. Thaumas ile Elektra'nın birlikteliğinden Iris ve Harpyalar dünyaya gelmiştir. Gökkuşağını simgelen Iris, gökle yeryüzü arasındaki ilişkiyi kurar. Iris'in kardeşleri Harpyalar ise, kadın yüzlü, keskin pençeli, geniş kanatlı bir çeşit kuştur ve kapıp kaçanlar olarak bilinmektedirler. Pontos ile Gaia'nın oğlu Şorkis ve kızları Keto'nun birleşmesinden, Graialar, koca karılar ve Gorgolar adı verilen oldukça ilginç varlıklar doğmuştur. Hesiodos'un ak saçlı ve güzel yüzlü şeklinde betimlediği Graialar tanrılar arasında yaşayan yaşlı kadınlardır. Gorgolar ise saçları yılanlarla örülü, alınları da yaban domuzu dişleri fışkıran, tunç elleri ve uçmak için kanatları olan yaratıklardır. Bu yaratıkların en önemli görevi korku salmaktır. Bu yaratım süreci bu şekilde sürer gider. Evrenin kutsal varlıklarla doldurulması ise şöyle devam eder, Pontos'tan sonra Okyanos ile kız kardeşi Tetis'ten 3000 ırmak tanrısıyla, Okyanos kızları adı verilen 3000 dişi varlık dünyaya gelmiştir. Hyperion ile kız kardeşi Theia'nın birlikteliğinden ise Güneş, Helios, Ay, Selene ve Şafak, Eos doğmuştur. Ardından Gaia ile Pontos'un kızı Eurybia'nın, Titan Krios'la birlikteliğinden Astreos, Pallas ve Perses adında 3 erkek dünyaya geldi. Astreos'un şafak tanrıçası Eos'la birleşmesinden rüzgarlar oluştu. Zephyros, Batı rüzgarı, Karael, Boreas, Poyraz, Notos, Lodos, Euros, Doğu rüzgarı, Keşişleme. Bu yaratım sürecinin ardından Kronos ile Rena'nın birleşmesinden 3. tanrı kuşağı olan Olimpos tanrıları doğmuştur. Bu bağlamda Kronos ile Reda'dan Hestia, Demeter, Hera adlı 3 kız ile Hades, Poseidon ve Zeus adlı 3 erkek çocuk dünyaya gelmiştir. Olimpos tanrılarının dünyaya gelmesiyle evrenin tanrıları yaratma süreci tamamlanmıştır. Bundan sonra yaratılan tanrı ve diğer kutsal varlıklar Olimpos tanrılarının soyundandır. Sümer ve Mısır mitolojisinde evrenin yaratılışı Girek mitolojisinde, evrenin kutsalı ve tanrısal olanı yaratması, Sümer ve Mısır mitolojisinde tam tersi şekilde görülmektedir. Girek mitik dünyasında evren tanrıları yaratırken, Sümer ve Mısır mitolojisinde tanrı evreni yaratmıştır. Bu bağlamda Sümer mitolojisine göre, başlangıçta yalnızca ilksel deniz vardır. Bu ilksel denizin içinde, kubbeli bir gökyüzünün düz yerin üstüne konup onunla birleşmesinden oluşan evren, gök, bir biçimde doğmuştur. Aralarında, yerden göğü ayıran, hareket eden ve genleşen atmosfer vardır. Bu atmosferin dışında parlayan cisimler, ay, güneş, gezegenler ve yıldızlar, biçimlenmiştir. Gök ile yerin ayrılmasının ve ışık veren göksel cisimlerin yaratılışının ardından bitki, hayvan ve insan yaşamı varlık bulur. Sümerler'de evreni yaratan tanrılardır. Bu tanrıların her biri evrenin belli bir unsurundan sorumludur ve bu unsurun etkinliklerini belli kurallara göre yönetmektedirler. Yüce gök ve yer, deniz ve hava diyarları, gök cisimleri, güneş, ay ve gezegenler, rüzgar, kasırga, bora gibi atmosferik güçler, yeryüzü diyarındaki ırmak, dağ ve ova gibi doğal oluşumlar, kent ve devlet, hendek ve kanal, tarla ve çiftlik gibi kültürel oluşumlar ve hatta kazma, tuğla kalıbı ve saban gibi araç gereçler bile bu varlıkların sorumlulukları altındadır. Sümer mitolojisinde evrenin kökenine ilişkin anlatılan myth göre, başlangıçta yeryüzü ile gökyüzü birdir yani birleşiktir.
yeri ve göğü birbirinden ayırıp uzaklaştıran ise, Sümer ülkesinin tohumunu filizlendiren hava tanrısı Enlil'dir. Sümer mitik geleneğinin oluşmasıyla, tanrılar insan biçiminde kişiselleştirilmeye başlanmıştır. Tanrıların kişiselleştirilmesinden sonra an, gök, erilki, yer ise dişil olarak kabul edilmiştir. Yer ile göğün yani an ile ki'nin birleşmesinden evrene şekil veren yani evreni düzenleyen hava tanrısı Enlil doğmuştur. Hava tanrısı Enlil, yerden göğü ayırmış ve babası An göğü ele geçirirken, Enlil annesi Ki'yi, yani yeri ele geçirmiştir. Enlil ile annesi Ki'nin birleşmesiyle evrenin yaratılışı ve düzenlenmesi, insanın yaratılışı ve uygarlığın kuruluşu başlamıştır. Evreni yani yeryüzünü yaratan Tanrı Enlil, ardından evreni düzenlemiştir. Bu bağlamda Enlil, topraktan tohum çıkarmış ve ülkeye hegari, yani bolluk, bereket ve mutluluk getirmiştir. Ayrıca insan tarafından kullanılan tarım aletlerinin ilk örnekleri olan kazmaya ve belki sabana da ilk biçim veren yine Tanrı Enlil'dir. Mısır mitolojisinde ise, evreni ve var olan her şeyi yaratan Tanrı'dır. Tanrı evrenin, var olan ve var olacak her şeyin yaratıcısı ve sahibidir. Evreni yaratan Tanrı, henüz hiçbir şey yokken ve her şey şekilsizken, evrene biçim vermiş ve onu kendisinden çıkan ilahi güçle kurmuştur. Gökyüzünün ve yeryüzünün yaratıcısı olan Tanrı, göğün, yerin, derinliklerin, denizlerin ve dağların hakimidir. Bu yüce ilah gökleri uzatmış, germiş ve toprağı sağlam bir zemin yapmıştır. Kalbinde tasarladığı dosdoğru vaki olmuş ve konuştuğu zaman sözü vaki olmuştur ve o sonsuza kadar sürecektir. Tanrı başlangıçta vardır ve başlangıçtan beri ola gelmiştir, o evvelden, ezelden, beridir vardı ve başka hiçbir şey varlık bulmamışken o vardı. Hiçbir şey yok iken o var idi ve her ne varsa onları kendi sonra yaratmıştır. O başlangıçların babasıdır. Tanrı baba ve annedir, babaların babasıdır ve annelerin annesidir. O vücuda getirir, fakat kendisi asla vücuda getirilmemiştir, o meydana getirir fakat meydana getirilmez. O kendinden doğmuş ve kendinden meydana gelmiştir, hasıl olmuştur, o yaratır fakat kendi yaratılmamıştır, o kendi suretinin meydana getiricisi ve kendi vücuduna biçim verendir. Her şeyin yaratıcısı olan Tanrı, tanrıların babasıdır ve tüm ilahların babasının babasıdır, ses vermiş ve tanrılar olmuştur ve tanrılar o ağzıyla konuştuktan sonra varlık bulmuşlardır. O insanı oluşturmuş ve tanrılara biçim vermiştir. O insanları ve tanrıları elleriyle döndürüp çıkartan, büyük usta, baş çömlekçidir ve o insanları ve tanrıları bir çömlekçi çarkının üzerinde şekillendirmiştir. Mısır mitolojisinde, Tanrı her şeyin yaratıcısıdır. Mısır'ın Ölüler kitabında anlatılan Mayt göre, var olan her şeyi Tanrı Ptah yaratmıştır. Tanrı Ptah'ten evvel varlık ve yokluk bulunmamaktaydı. Yukarıda ne uzay, ne de gökyüzü vardı. Derin, dipsiz sular yoktu. Evren yaratılmadan önceki zamanlarda ne ölüm ne ölümsüzlük, ne de geceyi gündüzden ayıracak bir belirti vardı. Tanrı, bir nefes almadan soluyordu, kendiliğinden hareketliydi, ötesinde hiçbir şey mevcut değildi. Başlangıçta karanlıklar karanlıkları örtüyordu. Boşlukta hapsolmuş bir, sıcaklığın gücü ile vücut buldu. Sonra Ptah, tanrıları ve ilkel sulara batmış ülke olan Mısır'ı yarattı. Onun sayesinde, dünyanın başlangıcında tanrısal sözler söylendi ve tanrılar varlığı bildiler. Görüldüğü gibi Sümer ve Mısır mitolojisinde, Girek mitolojisinden farklı olarak evreni, evrenin içindeki varlıkları ve tanrısal olanı yaratan Tanrı'dır. Oysa Girek mitolojisinde tanrısal olanı yaratan evrendir. Sonuç Girek mitolojisinde, kozmos yani evren, herhangi bir ilahi güç tarafından yaratılmayıp, kendiliğinden var olan canlı ve yaratıcı bir unsurdur. Temel olarak gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı şekline tasavvur edilen evrenin bu üç ögeden ibaret olduğu düşünülmektedir. Girek kozmoloji kurgusunda evrenin şekillenmesinden önce var olan ilk ve en önemli öge kaos denilen büyük, sonsuz ve karmaşık bir boşluktur. Bu boşluk ile birlikte var olan toprak ise asıl yaratıcı güçtür. Gaia olarak bilinen bu yaratıcı güç, evreni tek başına yaratmıştır. Mitik evrende doğurma süreci Gaia ile başlamıştır.
evrenin oluşum sürecinde Gaia tarafından yaratılan ilk öge, Uranos adı verilen gökyüzüdür. Gökyüzünü doğuran ve yıldızlarla süsleyen Gaia daha sonra tanrıların ikamet yeri olan yüksek dağları, ardından da denizleri yaratmıştır. Evrenin ana unsurları olan gökyüzünü, dağları ve denizleri tek başına doğuran Gaia'nın, evreni kimseyle birleşmeden yaratması partenogenesis ilkesi ile açıklanmaktadır. Kendi kendine üretme anlamına gelen partenogenesis ilkesine göre, herhangi bir şeyin yaratılmasında ikinci bir varlık söz konusu değildir. Dolayısıyla evreni bir başına yaratan Gaia, evrenin hem anası hem de babası sayılmaktadır. Evrenin oluşumunun tamamlanmasından sonra tanrıları ve kutsal olan varlıkları dünyaya getiren Gaia, bu yaratım sürecinde ise yalnız değildir. Yaratılışın ikinci aşaması olarak kabul edilen tanrıların dünyaya gelişi, çoğunlukla bir birliktelik yani birleşme neticesinde gerçekleşmiştir. Mitolojiye göre, Gaia yani toprak ile gökyüzü yani Uranos'un birleşmesinden, çok sayıda kutsal varlık dünyaya gelmiştir. Ayrıca denizden ve kaostan da kutsal varlıklar türemiştir. Kutsal varlıkların ve tanrıların dünyaya gelişi son tanrılar kuşağı olan 12 Olimpos tanrılarının doğuşuna kadar sürmektedir. Dolayısıyla toprak, Gaia, gökyüzü, Uranos, deniz, Pontos ve kaos tüm tanrıların ve kutsal olanın atasıdır. Girek mitolojisinde görülen, kozmolojik kurgu ve evrenin tanrıları yaratması tasavvuru, Yakın Doğu mitolojilerinin birçoğundan farklıdır. Gireklerde yeryüzü, gökyüzü ve deniz gibi doğal unsurlar ilahi birer model olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani Girek düşüncesinde bilinen ve görünenin görünmeyeni yani tanrısal olanı yarattığı olgusu kabul görmektedir. İlahi bir güç olarak kabul edilen tabiat unsurlarının yaratıcılığı, Sümer ve Mısır mitolojisinde görülmemektedir. Sümer mitolojisinde betimlenen kozmoloji kurgusuna göre evren tanrıları değil, Tanrı evreni yaratmıştır. Evren yaratılmadan önce gökyüzü ile yeryüzü birleşiktir. Göğü ve yeri birbirinden ayıran Tanrı evreni, diğer tanrıları, uygarlığı ve insanları yaratandır. Dolayısıyla Tanrı yaratıcı statüsündedir ve evrenin sahibidir. Sümer mitolojisindeki kozmik yapının benzer bir örneğine Mısır mitolojisinde rastlanılmaktadır. Mısır mitolojisinde, evrenin tek yaratıcısı Tanrı'dır. Tanrı gökleri, yeri, suları, dağları ve kainatı yaratan olarak evrenden üstün bir konumdadır. Mutlak ve kutsal olan Tanrı'dır ve Tanrı evrenden yaratılmamıştır. Başlangıçta var olan Tanrı kendi kendisini yaratmış ve kendisini ve dolayısıyla dünyayı şekillendirmiştir. Her şeyin yaratıcısı olan Tanrı, tüm ilahların ve kutsal olanın babasıdır. Görüldüğü gibi Girek, Sümer ve Mısır mitolojinde evrenin ve tanrıların yaratılmasıyla ilgili farklı betimlemeler bulunmaktadır. Bu betimlemelerden hareketle Girek tanrılarının yeryüzü merkezli olduğu yani yerden göğe yükseldiği, çıkış noktasının evren olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Sümer ve Mısır kutsal tanrılarının ise gökyüzü merkezli olduğu ve evreni yaratarak hakimi olduğu görülmektedir. Burada bu keşfimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz, abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Bir sonrakinde görüşmek üzere.